Yer alacağım projelerde kesinlikle bence biz hep birlikte menajerimle birlikte seçici davranacağız. İş ortamında sorunlu bir iletişim olduğunda gerçekten kimse bence mutlu gitmiyor o işe. İş sektörüne girdikten sonra daha güçlü olmam gerektiğini fark ettim bir kadın olarak. Ya bilmiyorum hani olur mu, hani böyle çok çekingen yaklaşıyordum. Ben audition'dayken bir anda Kadir İnanır girdi içeri. Sonra dedi ki oynayın. Ya aslında hayal ettiğimin bence şu an biraz daha ilerisindeyim. Şu an sette attığın adım bile bazen bilinebiliyor sosyal medyada. O yüzden insanlar bence daha fazla dikkat ediyor olabilir hareketlerine. Senaryosu ilk elime geldiğinde de biliyordum yani bu işin kesinlikle tutacağını ve insanlar tarafından çok sevileceğini. Aa beni tanıyorlar hani diye böyle bir garip bir hissiyat uyandırdı. Çetrefilli ve uç olması Seray'a nasıl etki etti? Hem kendimi keşfetmemi sağlıyor hem de oyunculuğumu daha iyi keşfetmemi sağlıyor. Aslında uç noktalar olması bir yandan iyi ama dediğim gibi biraz zor. Bir başkadan herkese merhabalar. Bugün Seray Özkan konuğumuz. Seray hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben deyim. Çok teşekkür ederim. Mutluyuz burada olduğun için. Çok teşekkürler. Hemen zaman kaybetmeden sorularıma başlamak istiyorum. Tabii ki yabani ile gireceğim. Çağla'nın senin için ne ifade ettiğini, bu projenin senin için ne ifade ettiğini merak ediyorum. Nasıl bir yolculuk senin için bu proje? Bu proje bana bence kesinlikle şans getirdi. Yani Çağla'yı oynamak gerçekten bana hem çok keyif veriyor hem de Çağla böyle çok renkli bir karakter olduğu için oyunculuğumu da çok geliştiriyor. O yüzden bence kesinlikle şans getirdi. Kesinlikle ben de öyle düşünüyorum. Peki bu kadar böyle çetrefilli ve uç olması Seray'a nasıl etki etti? Yani şöyle zor ama kesinlikle hem kendimi keşfetmemi sağlıyor hem de oyunculuğumu daha iyi keşfetmemi sağlıyor. Aslında uç noktalar olması bir yandan iyi ama dediğim gibi biraz zor. Peki ilk projenin bu kadar sükse yaratması, karşılığı olması, çok görünür olmak sende hayatında neler değiştirdi ve hani bundan sonraki projeler için daha hani ehemmiyet göstermem gerekiyor, önem göstermem gerekiyor diyor musun? Ya aslında diyorum bir sonraki projelerde yer alacağım projelerde kesinlikle bence biz hep birlikte menajerimle birlikte seçici davranacağız. İlk projede böyle sükse almak gerçekten bence benim dediğim gibi şansım oldu. Ama zaten Yabani'nin senaryosu ilk elime geldiğinde de biliyordum yani bu işin kesinlikle tutacağını ve insanlar tarafından çok sevileceğini. Sadece global anlamda bu kadar sevilmesi beni ilk başta çok şaşırttı ama dediğim gibi çok büyük bir şans bence bizim için. Sosyal hayatında nasıl bir değişim oldu? Ya aslında şöyle sosyal çevremde çok bir değişiklik olmadı. Hala çok eski arkadaşlarımla görüşüyorum. Ama sokakta yürürken bile bir tanınmak böyle ilk başta bir aa beni tanıyorlar hani diye böyle bir garip bir hissiyat uyandırdı. Ama yani yaklaşan herkes o kadar tatlı yaklaşıyor ki. O yüzden yani şu an sadece çok sevinçli, güzel hissediyorum. Set ortamı nasıl Seray? Çok tatlı böyle aslında bir ekip görüyoruz. Bir de son dönemde ben bunu da ekliyorum. Belki senin ilk projen olduğu için bu soruya çok yorum getiremezsin ama son dönemde çok böyle projelerde birbirine bağlı, kenetli bir ekip görüyoruz. Önceden daha farklı şeyler çalınırdı seyircinin kulağına. Böyle ego savaşları, farklı oyuncu krizleri. Ama şu anda son dönemde çok tatlı ekipler var, çok tatlı projeler var. Yani bunun sebebi sence bu Z kuşağının olaya dahil olması ve daha böyle genç yüzleri gördük. Daha böyle bir orada bir enerji tutması var. Kimse kimseye üstünlük taslamıyor gibi bir yerden mi? Yoksa hani sosyal medyanın görünürlüğüyle gelen böyle bir otosansür mü? Ya aslında şöyle bence insanlar birazcık daha şunu fark etmeye başladı. Yani iş ortamında sorunlu bir iletişim olduğunda gerçekten kimse bence mutlu gitmiyor o işe. O yüzden insanlar birbirlerine artık bence zorluk çıkarmak istemiyorlar. Evet çalışalım, güzel güzel vaktimizi geçirelim ve evimize gidelim. Ve tabii ki de bence de sosyal medyanın bir etkisi var bunda. Çünkü şu an sette attığın adım bile bazen bilinebiliyor sosyal medyada. O yüzden insanlar bence daha fazla dikkat ediyor olabilir hareketlerine. Yani bizim set için bu çok geçerli değil. Setteki herkes çok tatlı, herkes çok enerjik. Yani gerçekten sorunsuz, eğlenerek bayağı da fazla güldüğümüz ve keyifli vakit geçirdiğimiz bir set oluyor bizim için. Harika. Evet. Set günleri de eğlenceli geçiyor. Çok eğlenceli geçiyor gerçekten. Peki Yabani'den önceye birazcık gitmek istiyorum. Neler yapıyordun? Bu oyunculuk hep var mıydı aklında yoksa bir geçiş süreci mi oldu senin için? Nasıl bir yolculuk yaşadın? Aslında oyunculuk her zaman vardı aklımda diyemeyeceğim. Çok sonradan oluştu hatta. Çok küçük yaştan itibaren böyle freelance modellik falan yapıyordum ben. Kamerayla hep çok haşır neşirdim ve kamera önünde olmayı hep çok seviyordum. Etrafımdaki insanlar da bana hep oyunculuğu niye düşünmüyorsun? Bence düşün falan diyorlardı ama ilk başta hep şeydim. Ya bilmiyorum hani olur mu? Hani böyle çok çekingen yaklaşıyordum. Sonra bir gün dedim ki neden denemiyorum deyip bir eğitime başladım ve eğitim
alırken dedim ki bu benim işim. Ya ben bu meslekten başka hiçbir şey yapmak istemiyorum şu an dedim ve mesleğime aşık oldum gerçekten. O günden beri de gerçekten ciddi anlamda sadece oyunculukla ilgileniyorum. Yani tamamen odağımı oraya kitlemiş durumdayım şu an ve daha yolun çok başındayım. O yüzden daha önümde de güzel bir serüven olduğunu düşünüyorum. Peki bu önümüzdeki süreçte illaki yapmak istiyorum, şöyle bir projede, şöyle bir karakterde rol almak istiyorum dediğim bir hayalin var mı? Yani şöyle söyleyebilirim, ikili ilişki çatışması gibi bir şey anlatan bir işte çok olmak isterim. Mesela şu an ilk ve son yayınlandı. Gerçekten çok severek izliyorum ben de. O tarz bir işte oynamak çok tercihim olur. Çünkü o çatışmaları iyi sergileyebildiğimi düşünüyorum ve aslında oynaması da keyifli benim için. Hep topun böyle yukarıda olduğu oyunlar oynamayı tercih ediyorum açıkçası. O yüzden daha böyle dramatik ikili ilişki anlatan bir iş olursa benim hoşuma gidebilir aslında. Hadi bakalım seni öyle bir projede görmeyi biz Umarım. de çok isteriz. Peki biraz da küçüklüğüne gitmek istiyorum. Kadınlarla dolu bir ailede büyüdüm Evet. diyorsun. Annem benim için bir rol model diyorsun. Çok güçlü diyorsun. Nasıl bir çocukluk geçirdin? İşte küçüklükten beri neler hayal ettin? Şu anda o hayalinin yüzde kaçıyla haşır neşirsin? Nasıl bir çocukluktu? Ya aslında hayal ettiğimin bence şu an biraz daha ilerisindeyim. Yani çocukluğumda dediğim gibi çok kadınlarla dolu bir ailede büyüdüm. Anneannem, işte halam, annem falan, bir de kız kardeşim var. Hani gerçekten kadınlarla büyümek çok avantajlı bir durum. Yani bir de benim ailemdeki herkes yapmak istediğim işi, okumak istediğim okulu hep çok destekledi. Bu konuda hep çok şanslıydım. Biraz hiperaktif bir çocuktum. Ve bu konuda da anlayışlı yaklaşıyorlardı bana. O yüzden keyifliydi çocukluğum, çok keyifliydi. Peki Seray'ın bir günü nasıl geçer diyeceğim. Neler yapmaktan hoşlanır? Seni sevenler bir gününü aslında çok merak ediyorlar. Evcimen misin yoksa daha böyle dışarı dönük müsün? Nasıl bir arkadaşsın? Ya aslında şöyle, bu durum çok değişiyor ama Boğa burcuyum. Evcimenlik çok fazla var açıkça söylemek gerekirse. Evde vakit geçirmeyi çok seviyorum ama evde olayım ve arkadaşlarım da yanımda olsun modundayım. Yani böyle yalnız olayım falan demiyorum genel olarak. Aslında yani dediğim noktalar da oluyor tabii ki. Eve kapanıp böyle yatağımdan hiç çıkmak istemediğim günler de oluyor ama genel olarak evet evde olayım ama arkadaşlarımla birlikte olayım modundayım. Yani sosyalleştiğimde, evet dışarı çıktığımda, bir şehir dışına gittiğimde tamam evet hep dışarıda olalım istiyorum. Ama işte İstanbul'dayken falan evde olalım, çıkmayalım. Ben de kahve içelim Evde falan. sosyalleşelim. Evet bu modda oluyorum genellikle. Nasıl bir arkadaşsın peki? Yani bir arkadaşına, en yakın arkadaşına sorsak nasıl anlatır seni? Sabırlı diyebilir. Biraz fazla sabırlı bir insanım. Her ortama ayak uydurabiliyorum bence. Yani farklı ortamlara girdiğimde kendimi yadırgamış veya böyle dışarıda hissetmiyorum. Bir de eğlenceli diyebilir. Harika. Evet. Peki nasıl bir sevgilisin diyeceğim bir de. Şu anda hayatında biri var mı? Onun da cevabını alabilmek için böyle bir baraj sorusu. Yok şu an hayatımda kimse yok. Nasıl bir sevgiliyim? Dediğim gibi sabırlıyım. Bence bu bütün ilişkilerimi etkiliyor. Bir de sevgimi ne kadar seviyorsam o kadar göstermeyi tercih ediyorum. Belli Ya edenlerdensin. bu bazı alanlarda yorucu da olabilir. Yani kişi karşı tarafa bağlı bir durum bence. Ama ben böyle seviyorsam evet belli ederim. Hani her şeyi yaparım okey ya modunda olan bir insan olduğum için. Değerli İşte, de bir şey. Evet, Bu son değerli dönemde bir biraz şey. da ilişkiler daha böyle yüzeysel ve hani çok hızlı tüketiliyor ya. O yüzden ilişkim olmayabilir işte. Evet yani sen nasıl bakıyorsun? Demek ki sen daha uzun süreli, Evet. daha oturaklı bir şey arıyorsun anladığım kadarıyla. Ya aslında çok arama modunda da değilim. Yani bu aralar birazcık şey modundayım. Uzun süredir hayatıma kimseyi almıyorum. Bence beni çok iyi bir şey bekliyor. Bunu manifestliyorum kendi içimde. Ve hani bakalım güzel biri çıkarsa karşıma tabii ki de düşünülebilir. Ama böyle bir arayışta olduğum bir durum yok şu anlık. Hani, yalnızlık da iyi. Keyifli. Kesinlikle. Aynen öyle. Onun da bambaşka bir Evet. tadı var. Peki klasik sorularıma geçiyorum hemen. Dış dünyaya karşı kendini nasıl koruyorsun? Şöyle bir kere yapılan yorumları, denilen şeyleri çok okumamaya çalışıyorum. Çünkü ne kadar etkilenmemeye çalışsak da bir noktada biz de insanız. Kalbimiz Kesinlikle. kırılabilir. Yani o yüzden çok okumamaya çalışıyorum. Sözlü bir söylem geldiğinde de bazen problemlerin benimle alakalı olmadığını düşünüyorum yani. Diyorum ki bunu söylüyorsa veya kötü bir yorumda bulunuyorsa biri bana, bence o onunla alakalı, benimle alakalı değil diyebildiğim için kolay geçiyor o süreçler benim için. Yani çok aldırış etmemeye çalışıyorum açıkçası. Çok görmüyorsun. Evet. Peki en çok hangi fikrinin değişmesine şaşırdın? Ya şöyle aslında çok dediğim gibi yani daha 25 yaşındayım ve her sene düşünce yapım değişiyor. İyisiyle kötüsüyle göremediğim şeyleri görmeye başlıyorum. İş sektörüne girdikten sonra daha güçlü olmam gerektiğini fark ettim bir kadın olarak ve o birazcık da gard takınmaya başladım istemsiz bir şekilde. Bu değişti galiba bende. Ama bu birazcık kendimi korumak için yaptığım bir hareket de olabilir. Anlıyorum. Ama dediğim gibi her sene zaten düşünce yapılarımıza yeni şeyler ekleniyor, Kesinlikle. çıkartıyoruz falan. Her gün Öyle. bazen Evet. insan çok farklı şeyler düşünebiliyor Aynen bir öyle. önceki günden. Peki takıntın var mı Seray? Var. Koku. Parfüm takıntım var. Bir de takı.
Takı takmayı çok seviyorum. Hı hı. Ama galiba koku ağırlıklı basıyor. Peki böyle rahatsız olur musun değişik bir koku duysan? Ya çok garip. Mesela insanlar soğan sarımsak kokusundan rahatsız olur. Ben onu almıyorum. Yani çok kötü kokular evet tabii ki de alıyorum. Çöp kokusudur vesaire alıyorum ama hani ay duramam ben burada falan gibi bir şeyim olmuyor ama parfüm takıntım var çok fazla. Anladım. Parfüm koleksiyonu yapıyorum. Gün içinde bile şu an şöyle hissediyorum bunu sıkayım falan dediğim anlar oluyor ve bu da benim en yakın arkadaşımdan bana geldi. Çünkü kendisi parfüm gurmesi. Dergilere falan yazı yazıyor. Sürekli onunla oturup koku kokladığım için de bu birazcık bende takıntı olmaya başladı. Etkilenme olmuş. Evet. Instagram'da cevap veremeden geçemediğin bir mesaj isteği aldın mı? Yok hayır. Zaten genelde çok bakmıyorsun. okumuyorum. Evet o yüzden hiç cevaplamadım. Peki bize yabaniye dair bilmediğimiz bir şey söyler misin? Var mı böyle seyircinin şaşıracağı kamera Yok galiba arkası ya seyircimiz de bilgilerden? çok hakim. Gerçekten çok hakim yani her şeyimizi biliyorlar bence Bu şu an. setten böyle bir küçük bir nüans da olabilir veya işte en başta ben farklı bir karakter için görüşmeye gittim. Böyle bir yere evrildi. Böyle başlarken hazırlık sürecinde de yaşanmış olabilir. Yapıma audition'a gittiğimde işte partnerimi seçmeye çalışıyorduk o zaman Rüzgar karakterini. Ben audition'dayken bir anda Kadir İnanır girdi içeri. Ve ben böyle bir şaşırdım. Ne alaka oldum açıkçası. Sonra dedi ki oynayın. Ve biz 3 kere falan Kadir İnanır'ı oynadık. Oyunumuzu izledi, beğendi. Bizi çok güzel yönlendirdi hatta. Sonra fotoğraf çekildik ve audition bitti. Evet bu çok garipti. Çok harika Evet. bir yanı. Kadir İnanır'la direkt karşılaşmak Evet. ve onu oynamak harikaymış. Peki son dönemde en çok kime veya hangi işe gülüyorsun? Prens. Hı hı. Prens'e çok gülüyorum. Bir de Gibi. Ben O de. ikiliye İkisine gerçekten çok bayılıyorum. gülüyorum. Ben de öyle. Bu son dönemi kurtaran işlerden Evet. Başta geliyor gerçekten Bir de ikisi bence de. ihtiyacımız varmış böyle bir şeyleri Kesinlikle izlemeye. öyle. Bana Keşke öyle ana geldi. akımda da olsa da Keşke. daha fazla kişiye hitap edebilse. Peki hiç gülmediğin ama çoğu kişi tarafından gülünen bir şey var mı? Böyle yani buna da nasıl gülüyorlar dediğin. Ya çok küfürlü şakalara gülmem Evet. açıkça söylemek gerekirse. Yani bir de yanımda biri düşse ona da gülmem. Benim ağlayasım geliyor. O yüzden öyle şeyler bana çok komik gelmiyor. Benim içim cız ediyor istemsiz bir şekilde. Onlara gülmem herhalde. Bugüne dek çalışmaktan en keyif aldığın ismi soracağım. Karşılıklı oynamaktan, yabaniden örnek vereceksin. Sezer. Hı hı. Yani Sezer çünkü inanılmaz oyun veren ve inanılmaz oyun alan bir partner. Yani Sezer'le oynamak gerçekten çok keyifli. O yüzden Sezer. O enerjinin de tutması çok önemli yani değil mi Evet. partnerler arasında? Ya bir de bana çok yardımı dokundu. Şimdi benim ilk işim neredeyse ve Sezer bu konuda çok bilgili. Gerçekten hakkını hiç yiyemem. Bana çok yardımı dokundu sahnelerde. Harika, Teşekkür bravo. ederim ona da. Mutlaka birlikte rol almak istediğin, karşılıklı oynamak istediğin biri var mı? Vardır illa Haluk ki. Bilginer olabilir. Evet. Çoğu zaten yani 100 Evet. programda Haluk 99 Bilginer bu olabilir. cevabı alıyorum. Evet. Gerçekten öyle. Peki hiç reddettiğin ama sonradan reddettiğine üzüldüğün bir proje oldu mu? Yok olmadı. Zaten dediğim gibi kariyerimin daha çok başındayım. Yabaniyle başladım ve güzel başladım bence. Kesinlikle. Peki şey var mı böyle hani şöyle bir projede yer almayı tercih etmem dediğim Yok. Hiç yok. bir Çağla'dan sonra hayatında bir şeyler değişti mi? Yani empati duygum çok gelişti diyorsun Çağla'yı Evet. oynadıktan sonra. Çağla'nın hayatında böyle majör bir değişikliği oldu mu senin hayatına etki eden? Ya oldu gerçekten benim bakış açımı genişletti bence Çağla. Çünkü dediğim gibi çok inişli çıkışlı bir karakter ve ben daha mesela Seray olarak daha stabil hayat yaşayan bir insanım. Yani bu kadar inişlerim, çıkışlarım ve denge problemlerim yok ama Çağla tam tersi. Yani saati, saniyesi saniyesini tutmuyor. Yani bu bana birazcık fütursuz olmayı öğretti bence ve bazen çok açık sözlü konuşabilmemi Çağla'dan güç aldığımı da hissediyorum ve empati yönümü çok geliştirdi bence. Sektörde değiştirmek istediğin bir olguyu sorsam. Şöyle yani sektöre girerken aslında audition süreci çok zorlu geçiyor. Yani audition sürecinde herkesin benim meslektaşlarım kadar şanslı olmasını isterdim aslında. Herkese bir şans verilebilmesini isterdim. O süreç çok zorlu geçiyor. Onun değişmesini isterdim evet. Son olarak da oyuncu arkadaşlarının bazı balon söylemleri oluyor. Bunlardan bir örnek almak istesem senden. Yani oyuncuların söylediği ama aslında gerçeği yansıtmayan böyle balon olan bazı sözler var. Sen hiç öyle bir şeyle karşılaştın mı? Yani şöyle her proje kendi içinde çok özeldir ama bazen oyuncular çıkıp bu proje benim için çok özel dediğinde istemsiz böyle içten bir yerden bir gülesim geliyor. Tabii ki de dediğim gibi her proje kendi içinde çok özel ama işte bunu bazen oyuncular söylediğinde böyle bir oluyorum. O kadar. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben Senin teşekkür ederim. Sevenlerine söylemek istediğin, yani bani fanlarına söylemek istediğin bir şey var mı? Hepinizi çok seviyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Teşekkür ederiz. Bize çok teşekkür ediyoruz bu güzel sohbet için. Teşekkürler. Bundan sonraki bölümlere kadar hem Yabani ile hem de bizimle kalın. Hoşça kalın.